Herkese merhaba. Bugün jalapeno biber turşusu yapacağız arkadaşlar. Pazarda o kadar güzel görünüyordu ki seçmemize de izin verdiler. Hemen alıp yapalım dedik. Önceki turşu videomda da söylemiştim yine. Kastamonu sarımsağı kullandık. O videonun içerisinde de sarımsaklar ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Pazarda her şeyi böyle taze bulabiliyorsunuz. Güzel tezgahlarda. Biberler böyle yemyeşil, çok güzel görününce 1 kilodan biraz fazla aldık biz. Önce kiri tozu çıksın diye güzelce suyun içinde beklettik. Bir kabın içerisinde suyunu döktük, bekletmeye aldık arkadaşlar. Ve daha sonra da sarımsağı ayıtlamaya başladık. Daha önceki videomda da ayrıntılı şekilde anlatmıştım. İlk defa izleyecekler için ben yine anlatayım. Biz arkadaşlar çok fazla yaptığımız için 15 baş sarımsak kullandık bu tarifimizde. Çünkü çok fazla turşu yaptık. Annem sarımsakların böyle rahatça ayrılması için eliyle bastırıyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel şekilde ayrılıyor. Güçlü birinden yani böyle bir yardım alabilirsiniz sarımsakları böyle ayırt etmek için. Bu tarifimde arkadaşlar bütün ayrıntıları bulabilirsiniz. Daha önce hiç turşu yapmadıysanız bile gönül rahatlığıyla benim tarifimle yapabilirsiniz. Size garantisini veriyorum. Diğer turşu videoma da arkadaşlar yorum gelmiş eriyip erimediği ile ilgili. Hayır arkadaşlar, gerçekten gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla erimiyor. Biz yıllardır böyle yapıyoruz. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Emin olabilirsiniz. Bakın sarımsaklar kolayca ayrıldı. Ben de dış kabuklarını elimle şöyle bir üfeledikten sonra kabın içerisine koyuyorum ve bana çok fazla gelen yorum olan suyun içinde bekleteceğim. Biz de böyle yapıyorduk ama çok fazla yorum geldiği için de yine belirtiyorum. Normal çeşme suyunun içerisinde arkadaşlar 1 saatten biraz fazla bekletiyorum ve kolaylıkla soyulacak kabukları. Göreceksiniz zaten videonun ilerleyen kısımlarında. Sarımsak Kastamonu Taşköprü sarımsağı arkadaşlar. Aldığımız kişi kendi üretimi olduğunu söyledi. Gerçekten de çok güzeldi. Diğer videomda da gayet güzeldi. Çok beğenmiştik. Yine aynı sarımsak zaten. Yerel üreticiye destek vermek gerekiyor arkadaşlar. Biz çok beğendik. Zaten mümkün olduğunca da sarımsağı Taşköprü sarımsağı almaya dikkat ediyoruz. Jalapeno biberlerimizi güzelce yıkıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu arada görüntüsüne bayıldım. Ya o kadar güzel duruyor ki yeşili. Bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar bu biber çok acı. Google'dan baktığım bilgilere göre de cin biberiyle aynı familyadan geliyormuş arkadaşlar. Yani acısı gerçekten bayağı var. O yüzden mümkünse eldivenle yapın bunun işlemlerini. Hatta 2 kat eldiven takın, yoksa akşama doğru elleriniz acayip şekilde yanmaya başlayacaktır. Eldiven takmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu turşuyu yapmanın bence en püf noktası bu arkadaşlar. Dediğim gibi sakın atlamayın. Biberi gördüğünüz şekilde doğramaya başlıyoruz arkadaşlar. Kalınlığını falan da göstereceğiz. O da tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle doğrayabilirsiniz kalınlığını. Diğer turşulara göre bence yapması en zahmetsiz olan turşu bu. Sadece doğruyorsunuz ama dediğim gibi eldiven takmanız gerekiyor. Takmazsanız da en acılı olanı olabilir. Acı sevenlerin mutlaka yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Kışın yemeklerin yanında çok güzel gidecektir. Suyunu da içersek herhalde bir kış boyu sıcak kalırız. Yani o kadar acı biber, size onu söyleyeyim. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece doğruyoruz. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Gerçekten ben bayıldım bu bibere. Yemeği tercih eder miyim orasını bilmiyorum. Çünkü ben çok fazla acı sevmiyorum. Annem şöyle bir tadına baktı. Gerçekten çok acı olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi işlemler bu şekilde. Şimdi sarımsakları soymaya başlıyorum. Dediğim gibi 1 saat boyunca beklettik. O kadar kolay soyuluyor ki arkadaşlar anlatamam. Çok fazla sarımsak soyacağınız zaman bu yöntemi kesinlikle yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde yapıp buzluğa atıp yemeklerde kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor. Çalışan kadınlar bu yöntemi tercih edebilirler. Her seferinde soymakla vakit kaybetmemiş olurlar. Aynı şey soğan için de geçerli arkadaşlar. Soğanı da böyle yapabilirsiniz ama kavurup atarsanız yine size çok fazla zaman kazandıracaktır. Doğrama işlemi bitti, görüyorsunuz. Artık kavanozlara koymaya başlayacağız. Burada 2 ayrı yöntem göstereceğim arkadaşlar size. Kavanozun dibine birazcık sarımsak koyuyoruz. 1-2 diş kadar. Daha sonra biberleri koymaya başlıyoruz. Ara ara yine sarımsak koyup biber şeklinde devam edeceğiz. Sıralama bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu videonun başında ve diğer videomda da söylemiştim arkadaşlar. Biz çok çeşitli aldık turşulukları ve fazla fazla yapacağız.
topak biber, jelepone biber, acur ve kelek, kornişon turşusu bunları yaptık. Abim turşuyu çok fazla sevdiği için çok yapmamızı istedi. Ona yapıp göndereceğiz. Bu arada diğer videoda çok kısa geçmiştim. Ondan da bahsedeyim. Plastik şişelere koymamızın sebebi de taşınırken çok fazla ağırlık yapmasın diye. Gittiği yerde yengem cam şişelere doldurur. Bu da diğer turşuların neden plastiklere konulduğu ile ilgili bir açıklamaydı. Gördüğünüz gibi annem bastıra bastıra biberleri doldurdu. Üzerlerine yine sarımsak ekledi. En son yine sarımsak koyacak. Böyle 2 kavanoz biber turşumuz oldu arkadaşlar. Birisini sıcak suyla, birisini de normal soğuk suyla yaptık. Soğuk dediğim normal ısıdaki suyla. Özellikle yine turşu kurarken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi asla çeşme suyu kullanmıyoruz. Bunu unutmayın sakın. İçme suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Çeşmeden de içiyorsanız o suyu kaynatıp normal ısıya geldiği zaman kullanabilirsiniz turşularınızda. Bir kavanoza 2 tatlı kaşığı kaya tuzu kullandık. 1 çay bardağından çeyrek kadar eksik de gördüğünüz gibi sirke kullanıyoruz. İster üzüm ister elma sirkesi, evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bu arada şişemiz 1 litre kadar arkadaşlar. Daha büyük olursa daha fazla miktarlarda kullanmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Söylediğim gibi içme suyu kullanıyoruz. Az önce de söyledim yine. Birini sıcak suyla birini de soğuk suyla kurduk. Sıcak suyla kurulan turşu daha çabuk oluyor. Bir de annem kaşıkla gördüğünüz gibi böyle bir işlem yapıyor. Bunun sebebi de havasını almak, taşma ve köpürme yapmasın diye aklınızda bulunsun. Bu işlemin de ardından kavanozun kapağını sıkıca kapatıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Bu turşuyu yaparken yine altını çizerek söylüyorum. Eldiven takmayı unutmayın. Turşu yaparken mutlaka içme suyu kullanın. Kaya tuzu ve sirke de çok önemli. Bunları da asla atlamayın. Bunu da kapattıktan sonra görüyorsunuz çok güzel görünüyor. Sırada sıcak suyla kurulan var. Yine aynı işlemi ona da yapıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz ve çay bardağının tepesinden 2-3 parmak kadar eksik de sirke kullandık arkadaşlar. Bu yaptığımızı da sıcak suyla yapıyoruz. Dediğim gibi daha çabuk oluyor. Bir haftanın sonunda turşunuzu açıp yiyebilirsiniz. Yani o kadar çabuk oluyor. Bazı evlerde turşu çok seviliyor, çok gidiyor. Gerçekten bu da bir yöntem. Dediğim gibi sıcak suyla çok kısa sürede de yapıp yiyebilirsiniz. İsterseniz de bütün turşularınızı böyle sıcak suyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bir örnek olsun diye bir tanesini sıcak suyla yaptım. Diğerini de normal ısıdaki suyla yaptık gördüğünüz gibi. Annem yine aynı işlemi tekrar ediyor ve daha sonra da kapağını kapatacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar turşu yapmak gerçekten çok kolay. Tuzu ve sirkesi tam kararında olduğu zaman asla erime yapmaz. Turşunuz gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Diğer videomda da söylediğim gibi yediğimiz son güne kadar turşularımız kütür kütür oluyor. Çok güzel oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyetle bereketle yemek nasip olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne tür turşular yaptınız? Yazarsanız çok memnun olurum. Ben de yine fikir isterseniz onları yapmaya çalışırım sizler için. Sizin de bildiğiniz başka püf noktaları varsa paylaşırsanız çok güzel olur. Hepimiz birbirimizden farklı bilgiler öğrenmiş oluruz. Lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.